Herkese merhaba. Ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda 2 haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara. Ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bugün sizlere Mart ayı içerisinde kutladığımız Tıp Bayramı hakkında bir bölüm hazırladım. Aslında bu bölümü sıkı takipçilerimden bir tanesinin tavsiyesiyle yapmaya karar verdim. Kendisine tekrar teşekkür etmek istiyorum. Eğer sizler de bana konu tavsiyesinde bulunmak isterseniz buna her zaman açık olduğumu belirtmek istiyorum. İlk olarak Tıp Bayramı'nın Türkiye'deki tarihçesinden bahsedeceğim. İkinci bölümde ise dünyadaki tıbbi gelişmelerin tarihçesinden konuşmak istiyorum. Ve devamında yeni teknolojilerle tıp alanında geldiğimiz noktalardan bahsetmek istiyorum. Son bölümde ise tarihte iz bırakan Türk bilim adamları ve icatları konusunda bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Eğer bu ilginç konuları merak ediyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Hazırsanız başlayalım o halde. Tıp Bayramı 19. yüzyıl başlarında ortaya çıkmıştır. Tam olarak bir tarih vermek gerekirse tahmin edeceğiniz üzere Mart ayının 14'ünde ve 1827 senesinin başlangıç olarak kabul edebiliriz. O zamanlar Osmanlı'da 2. Mahmut dönemiydi. Dönemin önemli hekimlerinden hekimbaşı Mustafa Behçet, padişaha bir tane cerrahhane kurulması için öneride bulunmuştur. Onun önerisiyle ilk cerrahhane olan Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire kurulmuştur. Bu gelişmeyle beraber Türkiye modern tıp eğitimine başladı. İşte bu okulun kuruluş tarihi olan 14 Mart tarihi Tıp Bayramı olarak kabul edilmiştir. Fakat bu bayramın kutlanması sadece 20. yüzyıl başlarında mümkün olabilmiştir. Hatta ilk kutlamasını işgal altındaki İstanbul'da yapmıştır. Tarih ise 14 Mart 1919'dur. Burada biraz detay vereyim isterseniz. Bu kutlamaya o dönemler tıp okuyan 3. sınıf öğrencilerinden Hikmet Boran önderlik yapmıştır. Nasıl mı? Çevresindeki tıp okulu arkadaşlarını toplayıp işgali protesto etmişlerdir. Ayrıca o dönemin önemli doktorları da bu gösteriye destek olmuşlardır. Aslında bu yapılan kutlamadan daha çok bir nevi yurt savunma hareketi olarak kabul görür. 1976 yılından sonra ise Türkiye'de sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ın içerisinde olduğu hafta boyu çeşitli kutlamalar yapılmaktadır. Aslında o hafta Türkiye'de tıp haftası olarak kabul edilmektedir. Fakat bu tarih Cumhuriyet döneminde yani 1929 ile 1937 dönemleri arasında değişmiştir. Bu 8 yıllık dönemde 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlanmıştır. Peki neden bu tarih seçildi dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü bu tarih Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edilir. Ancak zaman geçtikçe bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu. Dünya üzerinde ise farklı ülkelerde farklı tarihler bulunuyor.
Ama 30 Mart'ta tüm dünya Doktorlar Günü'nü kutluyor diyebiliriz. Bu tarih aslında tam olarak 30 Mart 1842'ymiş. Peki ne olmuş bu tarihte? Bu tarihte Amerika'da ameliyatlarda genel anestezi ilk defa kullanılmış. Şimdi isterseniz dünya üzerinde tıbbın Hipokrat'tan bu yana gelişimini konuşalım. Eminim birçoğunuz Hipokrat'ı duymuşsunuzdur. Duymayanlar için kısaca bilgi vereyim elimden geldiğince. Kendisi milattan önce 460 yılında şu anki Yunanistan'a bağlı olan Kos adasında doğmuştur. Babası da kendisi gibi bir hekimdir. O dönemler ilimsel gelişmeler ve felsefe arasında sıkı bir bağ vardı. Şöyle ki, Hipokrat dönemine kadar duygu ve düşüncelerin kalpten kaynaklandığı düşünülüyordu. Fakat Hipokrat'tan sonra bu düşünce değişti. Kendisi tüm bunların kaynağının kalp değil, beyin olduğu fikrini ortaya atmıştır. Ayrıca Sara ve zatüre hastalıklarının ilk belirtilerini tanımlayan kişi de Hipokrat'tır. Gelelim şimdi Hipokrat yemini konusuna. Bu yemin tüm dünyada doktorların ortak olarak paylaştığı bir değerdir. Milattan önce 400'lü yılların sonunda, yani günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce modern tıbbın kurucusu olarak bilinen Hipokrat tarafından yazıldı. O tarihten bu tarafa birçok sektörde olduğu gibi sağlık alanında da birçok yenilik oldu. Yapay zeka artık sağlık alanında da çok sık karşımıza çıkıyor. Bilirsiniz, sağlık alanında çoğu zaman verilerle çalışılıyor aslında. Yani dijital veriler sürekli bir yerlerde toplanıyor. Toplanan veriler de farklı algoritmalarla işleniyor. Sonuç olarak teşhis yöntemlerinde bu algoritmalardan faydalanılıyor. Hatta sadece teşhis değil, tedavi yöntemlerinde de yapay zeka kullanılıyor. Yani ileride hastanelerimizde robot doktorlar ile karşılaşacağız gibi görünüyor. Bu durum sağlık alanındaki yeniliklere olumlu katkılar sağlar diye düşünüyorum. Sizi bilmem ama şahsen ben tedavi anlamında yapay zeka ile üretilmiş bir robot doktor yerine yıllarca eğitim görmüş ve bu işin uzmanı olmuş bir hekimin karar vermesini tercih ederim. Son bölümde ise tarih boyunca yetişmiş ünlü Türk bilim adamları konusunda bazı bilgiler vermek istiyorum. Bunlardan ilki Akşemseddin. Kendisi tıp ve eczacılık alanında çalıştı. Mikrobu tanımladı. Bir diğeri ise astronom ve matematikçi olan Ali Kuşçu. Kendisi büyük bir astronomi bilginidir. İstanbul'un enlem ve boylamını ölçmüştür. Bir diğeri olan Biruni ise dünyanın çapını hesaplamış ve dünyanın döndüğünü ispat etmiştir. Ebu Maser ise Medcezir'i keşfeder. Farabi ise asıl alanı felsefe olsa da ses olayının mantıklı izahını açıklamıştır. Önemli bilim adamlarından İbn Sina'nın eserleri Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Bu arada şimdiden müjdesini vereyim. İleride bir bölümü İbn Sina'ya ayırmak istiyorum. Devam edelim isterseniz. Denizlerin kaptanı Piri Reis 400 sene önce bugünküne en yakın dünya haritasını çizmiştir. Bu arada Piri Reis ile alakalı daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız daha önce yapmış olduğum 53. bölümü mutlaka dinlemelisiniz. Devam edecek olursak. Fergani ise Güneş'in saat yönünde döndüğünü tespit eden ilk kişidir. İdrisi ise 12. yüzyılda bugünküne çok benzeyen dünya haritasını çizmiştir. İbn Baytar ilk ecza kitabının yazarıdır. Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşamış
ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde çalışmalarıyla Behçet hastalığını bulan Hulusi Behçet ise yine önemli bir bilim adamımızdır. Yakın dönemin bir başka önemli bilim adamı ise Türk Einstein olarak bilinen Oktay Sinanoğlu'dur. 28 yaş gibi çok genç bir yaşta profesör olmuştur. Kuantum mekaniği çalışma alanıdır. Son dönemlerde adından çok söz ettiren bir başka bilim adamımız ise Aziz Sancar'dır. Kendisi DNA çalışması ile Nobel ödülünü kazandı. Fakat bu ödülü memleketime borçluyum diyerek Anıtkabir'e bağışlamıştır. Şimdi burada bir başka söz vermek istiyorum. İleride bir bölümü de Aziz Sancar hakkında yapmayı düşünüyorum. Güzel bir bölümün daha sonuna geldik. Şimdi başta ülkemiz için fedakarca çalışan doktorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Aranızda doktor dinleyicilerim var ise onların da tıp bayramını tekrar kutluyorum. Şimdi merak ediyorum. Yapay zekanın sağlık alanında kullanılmasıyla alakalı bir sınırlandırma olmalı mı sizce? Aranızda az önce bahsettiğim ünlü Türk bilim adamlarını ve icatlarını duyanlarınız oldu mu acaba? İşte tüm bu soruların cevapları ve kendi görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 70 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 6 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.